Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir torba çanta yapacağız ama bu sefer siyah rafya ip kullanıyorum. Her zamanki gibi dikdörtgen tabanımı önceden hazırladım. Görmüş olduğunuz taban 29 santime 15 santim genişliğinde. Bu çantamın taban yapımına açıklamalar bölümüne linkini ekleyeceğim. Taban yapım videomdan izleyebilirsiniz. Ortasını yalnız taban videosundan farklı olarak bu sefer ortasını 29 artı 1 zincirle başladım. Yani 29 zincir sık iğne için, bir zinciri de fazladan bir üst sıraya çıkmak için biliyorsunuz koyuyoruz. O artı bir zincir ile 30 zincir oluyor. Toplamda 13 sıra ördüm. Dediğim gibi 29'u 15 bir yükseklik elde ettim. Toplamda da 156 gözden oluşuyor tabanım. Dediğim gibi benim rafyam gerçekten ince bir rafya. O yüzden ben 3,5 numara tığ kullanıyorum. Ama rafyanız daha kalın bir rafya ise o zaman 4-4,5 numaraları da kullanabilirsiniz bu çantayı örerken. Şimdi her zamanki gibi köşede çantamı bitirdim. Şimdi artık kenar ortasından başlayabilirim. Şöyle bir bakıyorum. Şurası iyi olacak benim için. Ben daha öncesinde modeli kurmaya başladım. Ancak beğenmedim tabii ki de. Sonra fikir değiştirdim, söktüm. Yani o yüzden rafyamı biraz sökük olduğu için kıvrışık bir şekilde görebilirsiniz. Burada rafya hakkında da bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi ben yumuşak yerli rafya kullanıyorum. Yerli rafyalar gerçekten çok farklı. Yani aldığınız yere göre çok değişiyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Ben bu çantayı yaklaşık şöyle bir yüksekliğe kadar ördüm. Yani sökmeden önce bir 10 santim örmüştüm. 150 gramlık rafyam yarımdı. Yani tam değildi. Ona rağmen hala bitmemişti. Yani hem tabanı ördü hem bu kadar yükseklik ördü. Hala rafyamdan az daha vardı. Çünkü bu rafya ince olduğu için bu çanta yani çok fazla bir sıra elde etmiş oluyorsunuz. Yani şöyle örnek vereyim. Mesela ben bu rafya ile bir mini bek ördüğüm zaman, ki benim mini beklerim de büyük yani, 2 tane mini bek çıkıyor. Yani ortalama 75 gramdan bir tane mini bek çıkmış oluyor. Ancak başka yerden aldığım rafyalara baktığım zaman rafya daha kalın olduğu için bir rafyadan, yani bir 150 gramlık rafyadan sadece bir tane mini bek çıktı. Yani burada o yüzden rafya seçimi çok önemli. Burada şu anda buradan ismini veremiyorum ama aldığım yer, yani bu ince rafyaları aldığım yer tekli satış yapmıyor. Yani en az 4 paket almanız gerekiyor. Yine sorarsanız özelden dönüş yaparım. Şu an video içinde tabii ki de veremiyorum. Şimdi şu şekilde bir öncelikle burayı bir sıkılaştırdım. Şimdi aynı yere bu sefer çantam siyah olduğu için belli olmayacak. Yani hep ilmek kaydırma yöntemiyle gideceğim. O yüzden aynı yere bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. Bakın bu benim ilk sık iğnem olmuş oluyor ilk deliğimde. İpimi içinden dolaştırıyorum. Onu da gizlemiş oluyorum. Şimdi ben burada 2 sıra sık iğne dolaşacağım. Bu çantanın tabanından sonra. Ancak bu sefer bu çantada köşe arttırması yapmayacağım. Yani biliyorsunuz daha önceki çantalarımda yapıyordum onu. Bu çantada yapmayacağız. Sadece 2 sıra boyunca normal sık iğnelerimi yapıp geleceğim. Sık iğnelerimi yaparken püf noktam neydi? Hatırlayalım. Bu arada çok yukarıda kalmışım, pardon. Sık iğnelerimi yaparken püf noktamız, biliyorsunuz, şu tığımdaki ipim her zaman için sıkı olacaktı. Battım, çektim. Bakın burada tığımı döndürerek çekiyorum ve ikinci ipi uzatıyorum. Yine gösteriyorum. Bakın bunu biraz uzattım. Çekerken nasıl çekiyorum? Bakın hiç burkmadan. Yani sık iğneye göre tığımı burkuyorum. Örgüyü ya da ipi değil. Buna dikkat edelim. Hep tığımı hareket ettiriyorum sık iğnelerimi yaparken. Evet, bu şekilde şimdi 2 sıra dolaşıp gelelim
Dediğim gibi şu ilk etapta şurada bir delikler oluşuyor. Bu benim tabii ki de önceden söktüğüm için böyle ama sizde olmayacak. Hep arka loblardan batacağız. Şöyle çantayı kıvırdığımız zaman bakın orada herhangi bir şekilde bir delik söz konusu değil, olmayacak. Hemen 2 sıra dolaşalım. Örneğimizi koymaya başlayalım. Evet, şimdi geldik sıra sonuna. Görüyorsunuz. Artık dediğim gibi ilmek kaydırmayla. Bakın yalnız şunu dikkat edin. Şu bir önceki sırada ilmek kaydırmamın çubuğu. Yani ona batmayacağım hiçbir şekilde. Normal ilk sık iğnenin üzerine ilmek kaydırdım. Şimdi artık örnek sırasındayız. 2 3 tane zincir çektim. Bakın 3 zincirimi çektim. Şimdi yanına bir ikili trabzan yapıyorum. Pardon, aynı yere bir tane daha yapıyorum. İlmek kaydırması olduğu için bu şeyi saymayacağız. İlk yaptığımı saymayacağız. Evet, şu şekilde yaptım. Şimdi ikinciyi yapıyorum ve üçüncüyü yapıyorum. Üçüncüyü de yaptım. Bakın gördünüz. Şunu saymıyorum. 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi burada artık ipimi artıyorum. Yanındakinin içine 4 tane yapacağım. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. Aynı yere üçüncüyü yaptım. Popcorn dediğimiz kabartılar yapacağız şimdi. Bu da dördüncüyü de yaptım. Bakın ne oldu? Aynı yerde 1, 2, 3, 4 tane oldu. Şimdi bunu bırakıyorum. Şu dördüncünün tepesinden giriyorum. Sonra bu ilmeği takıyorum. Ve bu ilmeği bunun içinden geçiriyorum. Şimdi bunu sıkıştırdım. Bakın altta bir tane ilmeğim vardı. Üstte de bu benim ilmeğim olmuş oldu. Şimdi hemen yanından bir 3 tane daha yan yana trabzan yapacağım. Bir, yani popcornlarım 3 tane arayla olmuş olacak. Bakın 3 taneyi yaptım şimdi. Şimdi ne yapıyorum? Hemen yanındakine bir tane daha yapacağım. Aynı yere 1, aynı yere 2, aynı yere 3. Siyahla gerçekten video çekmek o kadar zor ki. Çift ışık çalışıyorum. Işık parlıyor. Evet, bakın bu da dördüncü olmuş oldu. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, dördüncüden giriyorum. Şu ilk ilmeği takıyorum ve içinden çıkarttım. Bir tane sıkıştırıyorum. Bakın bir tane burada. Arada 3 tane boşluk. 3 tane trabzan. Bir tane burada. Hemen yanındakinden devam ediyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi sıra yine popcorn'da. Ne yapacağım? Aynı ilmeğin içine 4 tane yapacağım. 1, 2, 3. Evet. Dördüncüyü de yaptım. Yine ne yaptım? İlk yaptığım, girdim, ilmeğimi taktım, içinden geçirdim ve bu şekilde sıkıştırdım. Yani şu şekilde ara ara bakın küçük küçük topçuklarımız olacak bu sırada.
Sıra sonuna kadar şimdi geleceğim. Sıra sonuna geldikten sonra üst sıraya geçtiğimizde yine 2 tane bu görmüş olduğumuz sık iğneden dolaşacağız. Evet, şimdi sıra sonuna geldik. Bakın ne demiştik? Şu ilk baştaki yaptığımız zinciri saymayacağız demiştik. Tam tamına denk geldi. Çünkü dediğim gibi yine hesapladık. Şimdi şu örneği koyabilmek için 4 göz gidiyor. Yani bu ne demek? İlk başta başladığınız sayının 4'ün katı olması gerekiyor. Biz de 156 ile başladığımız için 4'ün katıydı. Şimdi şu zinciri geçip ilk yaptığımız trabzanın tepesine bir ilmek kaydırma yapıyorum. Evet, şu şekilde ilmek kaydırma ile birleştirdim. Hemen şimdi bir zincir çekip bunu sıkılaştırıp aynı yere tekrardan giriyorum. Aynı yere giriyorum, bakın. Tekrar gösteriyorum. Aynı yere tekrar giriyorum ve hemen buraya sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Bu şekilde. Şimdi şunu yaşayabilirsiniz, onu söyleyeyim. Şimdi bu örneği koyduğunuzda ister istemez böyle tekrardan örgü genişlemiş olacak, görünecek. Hiç dert etmeyin. Tekrardan sık iğne ile geçtiğimizde yine bu örnekte toplanacak. Yani o bolluk ortadan kalkacak. Hemen 2 sıra sık iğneyi dolaşıyoruz ve yeni örneğimizi kurmaya başlayacağız. Evet, yine sonuncuyu ördüm. Bakın şu benim aradaki ilmek kaydırmam. Bunun üstüne örmüyorum. Ne yapıyorum? Hemen doğru mu görüyorum, bakayım. Evet. Bir sonraki sık iğnemin içine yine ilmek kaydırmayla giriyorum. Böylece göz sayımda herhangi bir şekilde artış ya da azalma olmamış oldu. Hemen yine bir tane sıkıştırıyorum. Şimdi ne yapacağız? Artık yukarıya doğru çıkacağız. Bu yeni örnek koyacağız burada. Şöyle aynı yere şöyle tekrardan bir giriyorum. Bakın şu şekilde bir trabzan çıkartıyorum buraya. Şimdi çaprazlama gideceğiz. Bunun çaprazını ben bu tarafa atacağım. Haliyle şu attığımın da çaprazı buraya geleceğine göre bu ilk sırada sadece, yani ilk birincide sadece 1-2 boşluk bırakıyorum. 2 boşluk bırakıp buraya bu şekilde bir üçgen oluşmuş oluyor ilk etapta. Sonrasında yine ipimi arttım. Döndüm. Yine ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Çarp bir çarpı oluşturmuş oldum burada. Şimdi yine bir boşluk bırakıyorum. Yanındakine geçiyorum. İpimi arttım yine. Bakın girdim buraya. 1-2 seferde çektim. Yine ipimi arttım. Döndüm buraya. Bir geriye döndüm. Şöyle yine 2 seferde çektim. Bakın bu şekilde üst çarpılarımız olacak bu sırada. Tekrardan gösteriyorum son kez. Bir tane, bakın buna batılı. Burada dikkat edin. Yanlışlıkla göz arttırmayın. Bakın burada delik gözüküyor ama buraya batılmış. Bunu geçiyorum. Sıradaki bu ya. Şimdi bunu da ne yapıyorum? Şu görmüş olduğunuz sıradaki bunu boş bırakıyorum. Yanındakine geçiyorum. Evet, bu şekilde geçtim. Şimdi ne yapıyorum? Tekrar arttım. Bir geriye dönüyorum. Bir önceki ilmeğin içine girdim. Yine ikili trabzan. 1-2 seferde çıkarttım. Hep bu yöntemle bu şekilde sıra sonuna kadar dolanıp geliyoruz. Evet, geldik şimdi sıra sonuna. Hatırlarsanız demiştim. Hatta onu tekrardan göstereyim. Şu ilk baştaki yaptığımız şu yapmış olduğumuz
trabzanın demiştik ki yanına 2 boşluk bırakmıştık. Bir tanesi şu geri dönüş içinde, şuradaki geri dönüş içinde. Bir tanesinde de demiştim ki bu sefer ne yapacağız demiştik. Onun çaprazına gireceğiz demiştik. Şimdi ipimi arttım. Yanına bıraktığım boşluğa giriyorum. Yani bu seferki çaprazı tersten yapmış oluyoruz bu sayede. Bakın bu şekilde çaprazı yaptım. Şimdi nereye giriyorum? İlmek kaydırmayla. O yaptığım ilk çubuk var ya, bakın onun tepesi var şurada. Hemen oraya giriyorum ve ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Yani şu şekilde görüyorsunuz, bir sürü küçük küçük çarpılarımız olmuş oldu bu sayede. Şimdi tekrardan artık ne yapacağım? 2 sıra boyunca yine sık iğne koyacağım. Aynı, bakın sıkıştırdım. Aynı yere tekrar giriyorum. Ve buraya bir sık iğne yaparak başlıyorum. Hemen yanına artık her trabzanın tepesine bir tane olacak şekilde sık iğnelerimi yapacağım. Şimdi bu sık iğnelerimi yaptıktan sonra bir sıra daha sık iğne yapacağım. Bundan sonra hep aynı tekrarı yapacağız. Yani bu ne demek? Aralarda hep 2 sıra sık iğne olacak. Bir tane popcorn'dan koyacağız. Bir tane bu çarpıdan atacağız. Bir popcorn, bir çapraz atacağız. Dediğim gibi aralarda hep 2 sıra sık iğneniz olacak. Bakın şöyle göstereyim yapı olarak. Demiştim hatırlarsanız, popcorn'u yapınca bir genişlemişti. Sık iğneyi yapınca tekrardan topladı. Ve popcornlar orada topak topak kaldı. Gerçekten çok güzel olacak eminim. Tabii şu anda dediğim gibi ışık altında olduğu için parlıyor. Ama aslında ipim bildiğiniz kurum siyahı. Yani tam bir deri siyahı. Çok güzel bir rengi var. Rafya ile çalışmamın en büyük sebebi bu. Çünkü kağıt ipin siyahı ister istemez birazcık antrasit gibi. Yani daha soluk oluyor. Ve sonrasında da uzun kullanımda da daha çabuk solma yapıyor. Ama dediğim gibi böyle gri gibi göründüğüne bakmayın. Tam simsiyah bir ip var şu an elimde. Takribi ne kadar ip gittiğini söyleyeceğim. Ama tekrardan söylüyorum. Kullandığım rafya gerçekten çok ince bir rafya. O yüzden bana çok az ip gidecek tahminim bu çantada. Dediğim gibi yarım iple başladım. Hala da bakın yarım ipimden oldukça fazla var. Ama sizin eğer rafyanız daha kalınsa haliyle daha fazla kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Ya da dediğim gibi kağıt ip kullanabilirsiniz, makrome ip kullanabilirsiniz. İstediğiniz her türlü iple bu çantayı yapabilirsiniz. O zaman dikkat edeceğiniz şey şu: İpiniz kalın olabilir, ipiniz ince olabilir. Burada ölçüleri tutturmak daha önemli. Yani ne demiştik? 29 santime 15 santimlik bir taban yaptık. Ha bu 3 aşağı 5 yukarı değişebilir. Mesela 30 olabilir eni. Ya da işte 14 olabilir. Pardon, boyu 30 olabilir en fazla. İşte eni 14 santim olabilir gibi değişebilir. Ama dediğim gibi şu örneği koyduğumuz için 4'ün katları olmasına dikkat edin. Yaptığınız ilmek sayısı 4'ün katı olsun. Şunlar zaten çift sayı olduğu için 4'ün katı aynı zamanda da 2'nin katı olduğu için şu çarpılarımız da tam tamına denk gelmiş oluyor. Şimdi ben bunu 25 santim olana kadar öreceğim. 25 santime kadar artık yapacağım bir şey yok. Dediğim gibi tekrar ederek gidecek. Buradan sonra 25 santimden sonra ağız kısmını yapacağız. Büzgüsünü yapacağız. Sapını yapacağız vesaire. İşlemleri asıl o zaman başlıyor. Şimdi ben 25 santim olana kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi çantamızı bitirdik. Biliyorsunuz demiştim 25 santim öreceğiz diye. 25 santim ördüm. Örneğim tam popcorn'da bitti. Şimdi sonrasında biliyorsunuz aralarda 2 sıra sık iğne yapıyorduk. Bu sefer şöyle yaklaşalım. 4 sıra sık iğne yaptım. Sonrasında delikleri koymak için 3 tane çakma trabzan, 2 boşluk. 3 çakma trabzan, 2 boşluk yaptım.
Yine üzerine 4 sıra sık iğnemi ördüm, dolaştım. Şimdi isterseniz hemen yüksekliği de bir bakalım ne kadar olmuş toplamda. Şöyle bir ölçelim. Evet, tam 30 santim olmuş çantamız, istediğimiz boya gelmiş. Biliyorsunuz torba çantalarda en güzel boy 30 santim oluyor bu genişlikle yaptığımızda. Şimdi artık bir üst sıraya çıktım. Bakın ipimi sıkıştırdım. Buradan sonra ne yapacağız? Ters sık iğneye geçeceğiz. Her zamanki gibi bakın ipimi uzatıyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum. Hemen yanındakine girdim. Bakın arkaya çıktım. İpimi taktım. Çıkarttım. Bunu da uzatıyorum diğerinin yanına ve ipimi içinden geçirdim. Yine uzattım. Bir sıra boşluk bıraktım yanındakine. Bakın şu tığımı aşağıya doğru çeviriyorum. Girdim. Arkadan ipimi aldım. Öne getirdim. Uzattım onu da diğerinin yanına ve sonrasında çektim. Böyle netleyelim. Tekrardan gösteriyorum şimdi. Uzattım. Bir taneyi atladım. Buna değil yanındakine. Bakın tığımı aşağıya doğru çevirdim. Bir yandan da tutuyorum bakın parmağımla şunu. İp geri çözülmesin diye. Girdim. Arkadan ipimi çektim. Bakın şu şekilde çekiyorum. Uzattım diğerinin yanına ve daha sonra çıkarttım. Son kez göstereyim. Uzattım. Tutuyorum. Bakın aşağıya doğru çeviriyorum tığımı. Bir boşluk bırakıp girdim. İpimi taktım. Çıkarttım. İçinden geçirdim. Bu şekilde çantamızın ağzını sıra sonuna kadar getirelim ve artık burada iğne ile kapanışı yapalım. Evet, geldik. İlk zincir çekip başladığımız yere de yaptım bir tane. Artık burada ipimi kesiyorum ve çıkartıyorum. Şimdi her zamanki gibi iğnemizi takalım. Şöyle bunu artık arkaya geçiriyoruz. Bir sonrakinin başladığı yerden çıkıyorum. Bunu arkaya bu şekilde döndürdüm. Sonra hemen bir öncesinden tekrar çıkıyorum ve çantamı çevirip her zamanki gibi sık iğnelerimin içinden ipimi gizliyorum. Evet, bu şekilde gizledim ve kestim. Şimdi artık çantamız hazır. Ütüleme aşaması kaldı. Ütü yaparken özellikle de popcorn olduğu için bu çantamız çok fazla değil. Rafya olduğu için yine çok fazla ezmememiz gerekiyor. Yani kağıt ipteki kadar çok basmayalım. İçinden şöyle buharla sadece bir şöyle o pürüzleri, pütürlükleri götürmek için biraz yani örgüyü öldüreceğiz. Ütüyle yapacağız. Şimdi geldik nereye? Artık sap kısmına. Şimdi sap olarak şöyle düşündüm. Zaten çok hareketli bir çanta olduğu için üzeri zaten kıpır kıpır. O yüzden sade bir sap yapmayı düşündüm bu çantada. Şimdi sapımızı dikeceğimiz için şöyle bir 30-35 santim kadar bırakıyorum. Daha sonra şimdi zincir çekerek başlıyoruz. Bu benim birinci zincirim oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu 8 benim için yeterli olacak. Bir tane de yükseklik için çekiyorum. Ve hemen ilk yanındakinden başlıyorum. Şimdi çantanın içine dikeceğim için çok önemli değil. O yüzden arka ilmekten başlamama gerek yok. Biraz daha inelim artık. Gerçekten siyahta göstermek çok zor. Kamera çok fazla siyahı seçemediği için çok fazla netlik bozuyor. Video için gerçekten çok zor bir renk siyah. Şimdi bu şekilde 8 tane sık iğnemizi yapacağız.
Örmesi çok keyifliydi. Sürekli farklı şeyler yaptığımız için, yani bir sıra popcorn yapıyoruz, 2 sıra sık iğne, sonra arkasından tekrardan çarpılar attık vesaire. Yani farklı farklı sıralarda farklı örnekler koyduğumuz için sıkılmadan zevkle örebileceğimiz bir modeldi bu. Şimdi evet, geldik sıra sonuna. Bir zincir çektim, dönüyorum. Yine tepe boşluklarına yine sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Git gel git gel yapacağız bu sapımızı. Dediğim gibi siz dilerseniz örnek koyabilirsiniz. Çantanın gövdesinde yaptığınız örneği kullanabilirsiniz. Yani orası size kalmış. Ama dediğim gibi ben düz olmasını tercih ettim. Çünkü çantamız zaten yeterince hareketli. Bakın sıra sonuna geldim. Yine bir zincir çektim. Dönüyorum. En dibindekinden başlıyorum. Gerçekten çekim için özür dilerim. Yani siyahın azizliği. Ama sık iğne zaten herhangi bir şey yapmıyoruz. Bu şekilde sürekli git gel yapacağız. Git gel yaparak öreceğiz çantamızı. Sapını. Dediğim gibi 8 sık iğneden oluşuyor sapımız. 70 santim olana kadar öreceğim bu şekilde. Sürekli aynı işlemi dönüp duracağım. Bunu bitirdikten sonra artık nereye geçiyoruz? Büzgüsüne geçiyoruz. Büzgüsünü de yapacağım. Büzgüsünü yaptıktan sonra büzgü sıkıştırma aparatını yapacağım. Ve sonrasında artık püsküllerini yapıp çantanın birleşim aşamasına geleceğiz. Tabi bu aşamada bir de neyimiz var? Astar çalışmamız var. Astar videosunu yine açıklamalar bölümüne koyacağım. Açıklamaları mutlaka okuyun lütfen. Oraya aşamalarında gerekli olan videoları ekliyorum. Mesela bu çantanın içinde ne yok? Taban videosu yok, değil mi? O zaman mutlaka onu nereden bulabilirsiniz? Açıklamalar bölümünde tek tek linklerini atıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Burada da aynı şekilde şimdi astarlama videosunu görebilirsiniz. Nasıl yaptığımı, astarı çantanın içine gizli yöntemle nasıl birleştirdiğimi hepsini o videoda bulabilirsiniz. Attığım videonun içinde. Bu şekilde dediğim gibi 70 santim olana kadar hemen örüp geliyorum. Sonra diğer aşamalarıyla devam edeceğiz. Evet, şimdi 2 kat rafyamı aldım ve büzgüyü yapmaya başlıyorum. Şöyle altında işte yaklaşık bir az, yani 17-18 santim kadar bir boşluk bırakıyorum püskülü takmak için. Sonrasında hemen şöyle zincirle başlıyorum. Bunu güzelce şöyle, dikkat edin yalnız koparttırmayın, sıkıştırıyorum. Şimdi ipimin tekini bırakıyorum. Tekini elime alacağım örmek için. Bir tanesini de geçirmek için kullanacağım. Şu şekilde ipimi alttan geçiriyorum. Diğer ipimle çekiyorum. Bunu alttan geçiriyorum. Diğer ipimle çekiyorum. Geçirdim. Çektim. Geçirdim. Çektim. Bakın alttan diğerini geçiriyorum. Elim parmağımdakiyle çekiyorum. Diğer ipi geçiriyorum. Elimdekiyle çektim. Bu şekilde istediğim genişliğe gelene kadar, istediğim boya gelene kadar devam edeceğim. Alttan geçirdim, çektim. Şöyle bir büzgümüz olmuş olacak. Çift zincir dediğimiz yöntem. Şimdi bunu ne kadar öreceğiz? Hemen onu hesaplayalım. Ne yapıyorduk? Çantamızın ağzını ölçüyorduk güzelce. Evet. Çantamın ağız kısmı. Şimdi
Şimdi biliyorsunuz şimdi alt taraflarda genişlik biraz daha fazla. Rafyam zaten ince. Bakın alt tarafın genişliği yaklaşık 42,5 falan. Ama ağız kısmında full sık iğneye döndüm ve ister istemez birazcık şöyle topladı. Özellikle de şu ağzını yaptıktan sonra birazcık topladı. Şöyle 40 santime kadar düşmüş. 40 santim, o zaman 2 ile çarptım 80. Yine bir 10 santimde pay verirsem dediğim gibi 90 santim olana kadar bu yöntemle gidiyorum. Bakın son kez bir daha gösteriyorum. Bu ipi alttan geçiriyorum. Diğer ipimle çekiyorum. Geçirdim. Çektim. Dediğim gibi ne kadar? 90 santim olana kadar dedim. Büzgüyü şöyle anlatayım. Sapta yaptığımız gibi yapacağız ama bu sefer 6 sık iğnelisini yapacağız. 6 sık iğneden 12 sıra git gel yapıyoruz. Yani toplam 12 sıra olacak. Yani 6 git 6 gel olmuş oluyor. Toplam 12 sıra örüyorum. Onu da hazırlıyorum. Daha sonra püskül kısmına geçeceğim. Evet, çantamızı görüyorsunuz. Bitirdik, hazırladık. Gerçekten yine form olarak doğru ölçülerle başladığınız zaman her zaman aynı formu yakalayabiliyorsunuz. Yani bakın şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Tabanı yine bakın hiç herhangi bir işlem yok. Hiçbir şey koymadık tabana. Görüyorsunuz. Dümdüz tertemiz bir taban oldu. Şimdi içini göstereceğim biraz sonra ama ben şöyle pilelerini bir hazırlamıştım. Bir onu göstereyim. Büzgülerini takalım. Ondan sonra içini de yine göstereceğim. Bakın görüyorsunuz. Ne kadar ip gittiği hakkında da şöyle bir bilgi vereyim. Ben başladığımda elimde böyle bir ipim vardı. Yani yarım bir ipim vardı. Bunu şöyle ne kadar diyeyim size. Şuralara kadar geldi bu. Bakın şöyle şuralara kadar geldi. Tabanı ördü. Şuralara kadar geldi. Sonrasında başka bir ipe geçtim. O başka ip de şu arayı ördü. Şöyle göstereyim. Şu arayı ördü. O birazcık daha bakın renkler ne kadar aynı olsa da gerçekten farklıymış. Yani yapısı farklıymış. Daha kalın olduğu için daha az bir örüm yapmış oldu. En son 3. makromeye geçtikten pardon 3. rafyaya geçtikten sonra da sap kısımlarını şuradan sonra ağız kısımlarını vesairelerini çalıştım. Yine aynı şekilde bakın şöyle büzgüsü, şu büzgüyü takacağımız kısım falan hepsini hazırladık. Bir püskülümüz kaldı yapmadığımız. Yani tahmini olarak eğer ince bir rafyaysa dediğim gibi rafyalar gerçekten çok farklı. Dokusundan anlayabilirsiniz. Şuradaki daha sıkı daha ince. Aynı şekilde ağız kısmı da bakın öyle. İnce bir rafya olduğu için daha böyle küçük küçük örümleri. Ama şu kısım daha kalın bir rafyaydı. O yüzden de daha az gitti. Yani rafyanız kalınsa 3 tane ama rafyanız ince ise belki tamına 2 taneden bile çıkabilir diyorum. Bu detayı da verdikten sonra hemen büzgüsünü takarak başlayalım. Bir ağzını bir belirleyelim. Şimdi her zamanki gibi çantanın şu formunu nasıl veriyordum? Şimdi bakın öncelikle kenar belli. Sapımızı diktik. Bakın şöyle göstereyim. Rafya ile diktiğimiz için rafya ip kağıt ipi göre biraz daha zayıf bir ip. Daha dayanıksız bir ip. Yani baktığınız zaman şöyle böyle bükmeye kalktığınızda normal bir kağıt ipten şöyle büküyorum. Normal bir kağıt ipten daha ince bir ipe dönüşüyor. Yani tek katı gibi kağıt ipin tek katı gibi bir ipe dönüşüyor. O yüzden ne yaptım? Şöyle dikmeye başladığımda şu sıradan bir tur, bu sıradan bir tur ve ağız sırasından 3. tur olmak üzere 3 sıra halinde ben bunu birleştirdim. Biraz sonra ağzını açtığımda daha detaylı olarak göstereceğim. Sağlam olması açısından. Aynı şeyi buraya da yaptım. Önce ama unutmayın, her zaman için söylüyorum, bu aşamalara geçmeden çantamızın astarlamasını yapalım. Daha rahat hareket ederiz. Yani daha rahat bu işlemi yapmış oluruz. Çantayı ütüledik mi dersek, kağıt ipteki kadar çok buhar uygulamadım. Yani onun kadar ezmedim. Ama evet, burada da ütüleme işlemi yaptım. Şöyle bir hafif hani örgünün o buru şeyini bir öldürmek adına, yani hemen
yaptım. Şimdi geldik artık şu pile kısmını vermeye. Şöyle biraz daha kaldıralım kameramızı. Şu pileyi verirken ne demiştik? Şu çantamızın ortası, şu da kenar ortası, şu ortada bir pile oluşturuyoruz. Bakın şöyle bir pile var burada. Bu pilenin aynısını arkasında oluşturuyoruz. Bu tarafı oluşturduktan sonra zaten simetriğinde bu kendiliğinden oluşuyor. Sonra büzgüleri takarken bu kısımlardan geçeceğiz. Yani şu an ben videoda kolaylık olsun diye ne yaptım? İp geçirdim. İlk olarak tığ geçirmiştim. Böyle tığla belirledim yerini. Sonra ip yürüterekten yerini ayarladım. Şimdi şöyle iğne takıyorum daha kolay olsun diye. Bakın şu ipin geçtiği deliklerden hemen şöyle büzgümü takıyorum. Görüyorsunuz hemen geçirdim, bak tek işlemde bitti büzgü işlemi. Sonra geçtim arkaya. Şimdi bunu yine buradan götüreceğim ya, burada upuzun böyle bir ip görüntüsü olsun istemiyorum. Ne yapacağım? Şöyle bir alttan gireceğim. Bir boşluk bıraktım bakın. Büzgü kısımlarında çok zorlandığını söylüyor izleyicilerim. Şimdi açık halinde de söyleyeceğim ama videoyu o kısmında durdurmanız lazım. Yani durdurun ki o aşamada nereye gitmiş, ne kadar boşluktan sonra tekrar girmiş, onları tek tek sayabilirsiniz aslında. Yine aynı şekilde bakın ipi taktığım yerden karşıya şu şekilde çıkıyorum. Böylece tek seferde kolaylıkla büzgümüzü tam düzgün formu vermiş, geçirmiş olduk. Şu şekilde büzmesini bu şekilde ayarlayacağız. Şimdi eğer ben bunu buradan değil de bu delikten çıkartmış olursam da bu sefer bu buraya iyice kayacak. Yani ön tarafta bir şey kalmayacak. O yüzden dediğim gibi sayılar, gözler değişebiliyor. Bu sefer bu şekilde denk geldi. Bunun sebebini de söyleyeyim size. Şimdi rafya birazcık dayanıksız olduğu için de tekrar söylüyorum. Yani kağıt ipe göre daha dayanıksız olduğu için yumuşak yerli rafyalar. O yüzden şu aralarda dikkat edin. Daha önceki çantalarımda hep 2 tane örgü koyuyordum. Bu sefer dayanıklı olsun diye 3 örgü koydum. O yüzden kare sayılarında bir eski çantalarıma göre, hani benimle beraber diğer çantaları öğrenenler için söylüyorum, bir farklılık oluştu. Bakalım şimdi artık iplerimizi çıkartalım. Şu iplerimizi, bağladığımız ipleri çıkartalım. Bakın çantamız çok rahat bir şekilde büzüldü. Şimdi açıyorum. Bakın astarını da şimdi size göstereceğim. Gene dak kumaş kullandım. Biliyorsunuz kalın tok bir kumaş. Yani bunu perde falan yapımında bile kullanılıyor. Yine siyah olduğu için gerçekten göstermekte çok zorlanıyorum ama yine bakın çiftli bir cebimiz var. Yani oldukça büyük ceplerimiz, kocaman 2 tane cebimiz var. Yani telefonunu işte ne diyeyim gözlüğünden tut da her şeyini koyabileceğim büyüklükte 2 tane büyük gözümüz var. Bu da ön cephe. Gözlerimizi her zaman nereye koyuyoruz? Arka tarafa, çantanın arkasına koyuyoruz. Daha sonrasında yani büzgümüz diğer tarafta olmuş olacak. Bakar mısınız ne kadar kolay büzüldüğüne? Bakın hiçbir tek aşamada. Büzgüyü doğru yere taktığınızda işte demek istediğim nokta bu. Çanta formunu anında açın, istediğiniz gibi tek hamlede çanta formunu kazanır. Doğru büzgü deliğini verirsek, doğru formda çantamızı, pilesini verirsek bu işlem çok kolay olacak. Şimdi nereye geldik? Hemen büzgü sıkıştırma aparatımızı takacağız. Burada da dikkat etmeniz gereken şey şu. Eğer bunu olduğundan fazla geniş yaparsanız o zaman bu çok rahat içinde oynayacağı için şurada büzülü kalmaz. Yani şu şekilde kalmaz. Sürekli bağcıkla sıkıştırmak zorunda kalırsınız. Bağlamak zorunda kalırsınız. Eğer ama bunu sıkı yaparsanız tek hamlede şunu çektiğiniz anda bu burada durur zaten. Şimdi burada 2 tane ipimiz var. Şimdi bu başlangıç ipimiz, görüyorsunuz. Bu da bitiş ipimiz. Uzun bıraktık dikmek için. Şu başlangıç ipimizi hemen başlangıçta direkt ne yapalım, bir gizleyelim. İlk sıradaki sık iğnelerimin içinden, yani o kadar keyif aldım ki bu modeli örerken, yani çünkü rafya çok güzeldi, yumuşacık bir rafya ile çalışıyorsunuz, rafyanın zaten örmesi keyifli,
Bir de üstüne üstlük sürekli dedim ya, model değiştirmek çantada, hep aynı şeyi yapmamak gerçekten insanın hoşuna gidiyor. Özellikle benim. Şuradan keselim artık şu fazlalığını. Evet. Şimdi şu şekilde artık buraya ne yapıyoruz? İpimizi geçiriyoruz. Dikerken hatırlarsanız söylemiştim. Her zaman için şöyle koyduğumuzda aynı anda iki işlemi birden gerçekleştiriyoruz. Yani şu büzgü aparatımızı taktığımızda hem şuna tutturacağız hem de şu arkaya tutturacağız. Yani aynı anda hem bu uç uca birleşmiş olacak hem de şu arka ortada birleşmiş olacaklar. Bu şekilde çantamızın şu ağız kısmını önce bir sabitleyelim. Şu kısımdan tekrar giriyorum, bakın. Şurayı bir sabitliyorum. Sonra hemen arkasından şöyle göstereyim. Bakın şöyle sıra sıraya zaten burada sık iğneli. Bir sonraki sık iğne boşluğundan giriyorum. Şu görmüş olduğumuz tarafın altından giriyorum. Şu tarafın üstünden giriyorum. Yine aynı yerden çıkıyorum arkada. Yani ilk başladığım noktadan tekrar geri çıkıyorum. Bakın şu şekilde içine girmiş oldu. Yine bir sonraki delikten çıktım. Yine şu tarafın altından girdim. Bakın kastettiğim şey bu. Koptu. Şimdi ben aynı şekilde bir daha dikeceğim, oradan gireceğim. O ipi de tekrar gizleyeceğim. Yani ince rafya olduğu için bu problemi yaşayabiliyoruz. Dilerseniz siz burada başka bir iple de bunu destekleyebilirsiniz yanında. Yani nasıl anlatayım? Bu ipi kullanırsınız, belli olmasın diye yanına bir de normal makara ipinden desteklersiniz. Böylece dayanıklılığını arttırmış olursunuz. Evet, girdik arkaya. Bakın ucunu şu şekilde bıraktım. Bunun da ucu burada kaldı. Bunları ne yapacağım? Sonra tekrardan gizleyeceğim. Bu yöntemle dediğim gibi bir sağdakini, bir soldakinin altından giriyorum. Şöyle ilmeğinin altından giriyorum. Sağdakinin üstünden giriyorum. Umarım gözüküyordur. Bu video anlatımı konusunda o kadar çok yorum geliyor ki. Yani ben kimi nasıl mutlu edeceğim açıkçası artık bilemez oldum. Bir taraf var. Ya çok yavaş, hani çok hani ben sıkıldım diyor. Yani bir taraf var. Çok hızlı anlatıyorsunuz. Gerçekten yoruldum diyor. Yeni başlayanların yapması mümkün değil diyor. Bir taraf var. Harika anlatıyorsunuz. Yani sadece sizinle çanta örmek istiyorum diyor. Yani inanın elimden geldiğince en doğru şekilde, yani hiçbir tekniği atlamadan her detayı vermeye çalışıyorum. Hani çünkü keşke şöyle yaparken de gösterseydiniz, keşke bunu da yaparken gösterseydiniz mesajları geliyor sonrasında çok fazla. O yüzden her aşamasını gösteriyorum. Yani inanın gösteremediğim zaman mutlaka part 2 part 3 videolarıyla destekliyorum. Ama videoların devamını genelde izlemiyoruz ya da açıklama kısımlarına eklediğim videolar var. Hani her çantada mesela aynı şeyi yapmak yerine başka bir çantada yapılmış olanı koymak. Mesela astarlama. Astarlama videosunu bir kere çektim artık. Hani her seferinde astarlama videosu çekmeme gerek yok. Linkini atıyorum. Açıklamalar bölümünden astarlamasına mesela bakabilirsiniz. Aslında şunları bile tekrar tekrar inanın yapmama gerek yok. Ama bazı izleyicilerim bulamıyor. Yani her şey aynı videonun içinde olsun istiyorlar. Yani onlar için aynı şeyleri tekrar tekrar çekiyorum. Bu kaçıncı yaptığım büzgü aparatı. Çünkü çantaların ağızları standart zaten. Ama yine de sizler için yapıyorum diyebilirim. Şu şekilde bakın çektim içeri. İpimi gizledim. Aynı şekilde bilerek kesmedim burada. Hani çünkü bu tarz olumsuz durumlarla siz de karşılaşabilirsiniz.
Böyle şeylerde ne yapacağınızı siz de bu şekilde görmüş oluyorsunuz. İplerimizi her zaman yatayda sık iğnelerimizin arasından gizliyoruz. Hiçbir şekilde düğme gerek yok. Artık bunları ne yapabilirim? Kesebilirim. Bunu da keseyim. En büyük sıkıntıyı video konusunda yaşıyorum. Çekimler, özellikle yaptığınız çantanın rengine göre, o günkü güneşlilik miktarından her şeye göre değişebiliyor. Kamera konusunda bazen sıkıntı yaşayabiliyorum. Yani benim de hoşuma gitmiyor ama o kadar emek verip çekmişsin. Artık çok konu, yani söyleye söyleye anlattığım için göremediğiniz noktaları oradan halledebilirsiniz. Bakın şimdi demek istediğim şey şuydu. Sıkı yaptığımız için bunu, bakın açıyorum, kapattığımda burada kalıyor. Yani şu hiçbir şekilde bakın gelmiyor. Böylece şu ipi her seferinde, mesela çantanız masanın üstünde, her seferinde bu ipi bağlamama gerek kalmıyor böylece. Evet, bunu halletmiş olduk. Geriye ne kaldı? Geriye sadece püskülümüz kaldı. Hemen püskülü de nasıl yapıyorduk? Şöyle bir tanesini göstereceğim. Püskülleri de diktik mi artık bu iş bitmiş demektir. İş fotoğraflamaya kalıyor. Fotoğraflamasını da hallettikten sonra artık videoyu sizlerle paylaşabilirim. Her zamanki gibi bakın şöyle koydum. Elimin en geniş kısmını aldım ve şu şekilde buraya ipimi sarıyorum. Dediğim gibi burada bir cimrilik yapmayın. Zayıf püskül basit duruyor. Çantayı basitleştiriyor. Hani bir püskül yapıyorsak hakkını verelim. Çok da böyle abartmayalım da pompon gibi de olmasın yani. Hani gene bir püskül olduğu belli olsun. Şöyle bakıyorum. Evet, yeterli oldu. Şimdi bunu keselim. Şimdi bir parça şöyle şimdilik, hatta şu kullandığım mavi iplerle yapabilirim bunu. Bir parça ip kullanacağım. İlk başta. Bu geçici olduğu için bunu istediğiniz herhangi bir ipi kullanabilirsiniz. Şöyle bağladım. Sonrasında artık böyle bir düzeltelim. Rafya olduğu için diğerine göre biraz daha farklı duruyor. Yani kağıt ipe göre daha farklı duruyor. Şimdi kendi ipinden alıyoruz artık. Bakacağım, eğer dediğim gibi hoşlaşmazsam kağıt ipten de, siyah kağıt ipten de çalışabilirim. Ona bakacağım şimdi. Yine her zamanki gibi bakın şöyle sarıyoruz. Kestim. Artık ikisini birbirine bağlayabilirim. Videolar konusunda Meltem Hanım gelmiyor mu? Evet, artık çalışmaya başladığım için o yüzden videolar ne yazık ki boş günlerime kalıyor. Akşam geç geliyorum, ışık kaçmış oluyor. Ne kadar yapay ışık takviyesi yapsak da profesyonel kamera ile çalışmadığımız için bu problemi yaşıyoruz. Işık konusunda mecburen gündüz çekim yapmak zorunda kalıyoruz. Şimdi ben normal bir makas alayım. Hemen şu ağız kısmını keselim. Bir bakalım hoşumuza gidecek mi? Dediğim gibi gitmezse aynısını kağıt iple yapacağım. Keselim bakalım şimdi.
bağladığımız düğümü şunun örgünün altına çekeceğim ben. Şöyle bakalım nasıl oldu. Çantamızın üzerinde baktığımda gayet güzel oldu. Şeyi de dolgunluğu da gayet yeterli oldu. Şimdi dediğim gibi şuradaki şu düğümü şu ipin altında biraz öldüreceğim. Çünkü o bağladığımız yer dik dik duruyor. Bakın şöyle dineldiler şöyle havaya. Onu hemen şunun altına şöyle kıstıracağız o düğüm kısmını. Bu şekilde püskülümüzü hazırlamış olduk. Şimdi bunun aynısından bir tane daha yapacağım. Hemen çantanın ağzına tutturacağız. Evet, şöyle göstereyim. Boncuklarım vardı kahverengi. Ben onları siyah ojeyle şöyle o kahveliğini kaldırdım. Çünkü bu çantada gerçekten artık hiçbir renk olsun istemiyorum. Simsiyah olmasını istiyorum. O yüzden her zamanki gibi bakın geçirdim. Tabii biraz ellerim battı. Şimdi görüyorsunuz ipimizi taktığımız yerden şöyle hemen giriyorum. Diğer ipimizin çıktığı yerden çıkıyorum. Bunu çıkarabilirim artık. Şu şekilde onun yerine bunu takmış oldum. Bakın bu şekilde. Hemen burada bir düğüm yapacağım. Bu düğümü yukarı doğru çıkacağım için bakın şöyle ipimi döndürdüm. Arasından geçiyorum. Yukarı yönlü bir düğüm atıyorum. Bunlar önemli. Yukarıdan aşağı inerken de aşağı yönlü bir düğüm atıyoruz ki ipimizi boncuğun içinden geçirebilelim. Güzelce şimdi dikkat edin yalnız böyle yavaş yavaş ipimizi koparttırmadan sıkıştırdım. Şimdi ne yapıyorum? Yukarı çıkıyorum boncuğun içinden. Çıktım yukarı. Şöyle. Evet, şu şekilde çıkmış oldum. Şimdi şuradan herhangi bir yerden bakın o ilk yerden şu aradan geçiyorum. Rafya böyle 4 kata dönüştüğü için biraz geçirmekte sıkıntı yaşadım. Evet. Bu boncuğun ojesini biraz kalın sürmüşüm herhalde. Diğeri kurumuştu takarken ama bu kurumadı. Bakın bu sefer ne yapıyorum? Yine düğüm ama aşağıya doğru. İpimi bu sefer yukarıdan aşağıya doğru geçirdim. İğnemi aşağı yönlü bir düğüm atıyorum. Şimdi yavaş yavaş yine aynı şekilde sıkıştırmaya başlıyorum. Dediğim gibi rafya yumuşaksa, yumuşak rafyaysa çok daha bükümlülere göre dayanıksız oluyor. Buna dikkat edin. Hemen kopmasın. Evet, bu şekilde buraya da bir düğüm attım. Şimdi tekrardan boncuğun içine giriyorum. Artık keseceğim. Şöyle bakın ne demiştik? Zorlandığımız kısımlarda şöyle bir penseden yardım alabiliriz. Evet, artık dibinden bakın hem yukarı düğümledik hem aşağı düğümledik. İpi tekrar içinden geçirdik. Yani dibinden de kesmemiş olduk. Bu şekilde artık 2 tane püskülüm de hazırlanmış oldu. Rafya yaptım. Çünkü böyle sanki deri gibi bir hani deri şeyler gibi bir görüntüsü oldu. Ama dediğim gibi siz isterseniz kağıt ipten de yapabilirsiniz. Şöyle görüyorsunuz şimdi. Artık bağlıyoruz. Klasik kurdelemizi yaptık. Şöyle bir düzeltiyorum. Düzgün görünsün diye şu yuvarlaklarını düzeltin. Evet. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Kameramı artık elime alabilirim. Çünkü ışık açısı şöyle şu taraftan daha güzel görünecek. Bakın. Şu işaretlerimizi artık çıkartabiliriz.
Tek elle çıkartamadım elime aldığım için. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız nasıl güzel oldu? Yani kamerada siz biraz daha ışıktan parladığı için grimsi görüyorsunuz ama normalde bu gerçekten simsiyah bir çanta. Her detayıyla o kadar güzel oldu ki. Yani rafya olduğu için bir kere görüntü kalitesi çok daha farklı. Yani bir daha derimsi bir görüntüsü oluşuyor rafyayı kullandığınız zaman. Çünkü siyahı daha siyah kağıt tipe göre. Şöyle bir çevirelim. Bakın arka pilesinin duruşu. Bakar mısınız? Çantanın formu ne kadar güzel oldu. Bu şekilde siz de eğer benimle birebir aynı ölçülerle, aynı tarifle yaparsanız bu formu yakalayabilirsiniz. Ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel oldu. Fotoğraflarda daha net görünecek diye düşünüyorum. Siz videonun sonunda detaylı fotoğraflarını da izleyebileceksiniz. Bir videomun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için, benimle birlikte buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Eğer üye olmadıysanız, hala kanalıma abone olmadıysanız, abone olursanız da mutlu olurum diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.